isterseniz. Arkadan Mr. Bayi'yi alırız. Evet, sıradaki konuğumuz Metkim şirketinin yönetim kurulu başkanı Osman Türeyen. Aslında hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Kendisi 40 yıldır sektörümüzün içinde ve 30 yıldır Türkiye'deki piyasaya hurda tedariğinde başrol oynayan kişilerden biri. Osman Bey, siz hurda konusunda nasıl bir gelişme bekliyorsunuz önümüzdeki süreçte? Hem genel olan anlamda anlatırsanız hem de Amerika özelinde olacak gelişmeler nelere yol açarı kısa bir fikir jimnastiği olarak sunarsanız çok memnun oluruz. Söz sizde. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Tabii biz Amerika'yı açıkçası Bay Bay'den duymak isteriz. Ben Amerika tarafını bilemem ama ben Türkiye için çok kısa bir e, özet yaptım. Onu paylaşmak isterim. Öncelikle Olgu Bey'den rica edeyim. Bizim bu 2024'teki ilk 10 ithalatçı ülkenin olduğu bir slide göndermiştim ben kendisine. Onu paylaşabilirse lütfen. Şimdi sizin slaytlara hangisini rica etmiştiniz? Bu şey olan Top 10 2024'teki ithalatçı ülkelerin olduğu ki O orada değil çok mi? evet bu gayet güzel. Şimdi bunun üzerinden konuşalım. Ben çünkü açıkçası bu hurda işini Türkiye üzerinden konuşacağım. Çünkü Amerika tarafını Bay Bay'den dinleriz ama Amerika'nın ne kadar önemli olduğunu aktarmak için özellikle bu tabloyu paylaşmak istedim. Gördüğünüz üzere dünyada en büyük hurda ithalatçıları işte 8-10 tanesi burada ve Türkiye açık ara bir numara. Yani Türkiye'nin 2024'te 20,1 milyon ton hurda ithal ettiğini görüyorsunuz. İkinci ülke Hindistan 8,5 milyon ton. Yani birinci ile ikinci ülke arasında 2 kattan fazla bir fark var. Ama bu arada tabii Hindistan'ı küçümsememek lazım. Hindistan çok hızlı bir şekilde geliyor. Bizim Türkiye'deki teorik hurda kapasitemiz, daha doğrusu sıvı çelik kapasitemiz yaklaşık 59 milyon ton. Yani biz bunun işte geçen sene 36,9'unu yaptık. %55, %60 civarında bir kapasite kullanımı oldu. Hindistan'da 130 milyon ton yaptı. Bunun da işte 8,5 milyon tonunu hurda ithalatla yaptı. Yani Hindistan'la Türkiye önümüzdeki 3-5 sene içinde hurda ithalatında bir ve ikinci sırada olmaya devam edeceklermiş gibi duruyor. Şimdi Osman Bey, yanlış hatırlamıyorum değil mi? Eskiden bizim takipçimiz maksimum 3 milyon ton doğru, ithal doğru, ederdi. doğru. Şimdi bakıyorum Hindistan, Bangladeş, Bu ki Vietnam. dünyada en büyük DRI üreticilerinden birisidir Hindistan. Ya bunu da açıkçası unutmamak lazım ama onlar da yine ark ocaklı tesisleriyle beraber hızlıca geliyorlar. Hatta son 1-1,5 yıldır da Hindistan Türkiye'nin yerini alacak mı? Bir numaralı koltuğa oturacak mı? Dedikoduları bile var ama ben hala önümüzdeki en az 5 hatta belki 10 senede Türkiye'nin hurda ithalatında yine bir numara olmaya devam edeceğini sistemden kaynaklı biliyorsunuz Türkiye'nin %70'i yaklaşık ark ocakları ve indüksiyon ocaklı tesislerle hurda kullanıyor. %30'luk kısmı da hatta işte bazik oksijen konvertör fırınlarında da %10'luk da bir yüksek fırınlarda kullanım hurdası var. Yani hurda olarak biz yine ithalatçı olmaya, hurdaya bağımlı olmaya demir çelik tesislerinde devam edeceğiz. Türkiye'deki demir çelik firmaları çok uzun yıllardır sihir yaratıyorlar. Bu sihir yaratmaya devam etmek zorundalar. Şimdi bu fikri, bu rakamı verdikten sonra bir sonraki rakamdaki biraz önce aslında Cem Bey paylaşmıştı. Türkiye'nin imalat durumu ki o da işte 7. 8. sırada biraz önce Cem Bey'in verdiği figür olduğu için bence bu önümüzde dursun. Ben Amerika'nın burada ne yapacağını birkaç cümleyle bahsetmek istiyorum. Şimdi biz geçen sene 20,1 milyon ton ithalat yapan bir ülkeyiz.
Bunun yaklaşık 4,5 milyon tonu, 4,6 diye yazmışım. Cem Bey 4.531 yazmış. Yaklaşık yani 4,5 milyon tonunu biz Amerika'dan almışız. Yani 20'nin 4,5'unu Amerika'dan almışız ve yaklaşık %23'ünü Amerika'dan almışız. Bir taraftan da Avrupa Birliği'ne baktım. Avrupa Birliği'nde de 12,8 yani %62, 63, 64 civarında almışız. Yani Amerika artı Avrupa Birliği dediğimiz zaman %88, buna da %1,5'ta Kanada'yı ilave edersek neredeyse Avrupa Birliği, Kanada ve Amerika %90'ını ihraç yapıyor Türkiye'ye. Yani bunlar çok önemli rakamlar. Neden çok önemli rakamlar? Çünkü Amerika'da olacak olan bir vergi, yani %25'lik bir vergi ne yapacak? Dışarıdan gelen çelik ithalatını kısıtlayacak Amerika'daki kullanıcılar için. Böylece Amerika'daki üreticiler kendi imalatlarını arttırma yoluna gidecekler. Doğal olarak da Amerika'dan beklenti odur ki hurda ihracatında ciddi bir azalma olacak ya da içeride Amerika iç piyasasında fiyatların yukarıya doğru çıkması beklentisi sebebiyle hurda fiyatları artacak. Amerika'daki özellikle biraz önce Cem Bey ile paylaştı. Doğu yakasında çok fazla üretici yok. İhracat tarafına gelecek olanlar bir şekilde ihraç olmak zorunda. Limanlara gelecek olanlar. Ama Ohio valisinde, yani vadisi ki o işte biraz önce bahsettiği göller bölgesidir o. Ohio vadisindeki bütün üreticiler daha fazla özellikle belli kalitede hurdaları çekmek için çaba gösterecekler. Bundan dolayı da Amerika'dan eğer bu hakikaten uygulanırsa daha az miktarda hurda çıkacağı, daha fiyatlı hurda çıkacağı anlamına geliyor maalesef. Doğal olarak da Türkiye'nin ikinci ya da en büyük aslında hurda supplier marketi Avrupa Birliği. Avrupa Birliği de doğal olarak Amerika'da %25'lik, 23'lük bir rakamın az geldiğini görünce onlar da sadece Türkiye'yi değil dünyanın diğer taraflarına da burada ihracatı sırasında fiyatlarını arttırma yoluna gideceklerdir. Bu da açıkçası doğal. Maalesef bütün bu yaşanan olaylar, yani Amerika'nın bu olayı masanın üzerine getirip koyması Türkiye'deki demir çelik fabrikalarını maalesef üzecek veya daha fazla yoracak bir gelişmedir. Bunu görmemiz gerekiyor. Şimdi öyle ya da böyle bakıldığında bizim Amerika tarafında hurdada ne kadar bağımlı olduğumuz belli, ama biraz önceki figürlerden ben de çıkarmıştım ama Türkiye'nin toplam ihracatı Amerika Birleşik Devletleri'ne 400 bin ton civarında. Yani Amerika'nın 26 milyon tonluk ithalatında Türkiye 400 bin ton ihracat yapıyor. Yani bu anlamda bakıldığında Türkiye'nin çok zaten %25'lik bir şeyimiz var, vergimiz var hali hazırda. Türkiye olarak biz Amerika'ya ihracat yaptığımız zaman. Bütün bunları üst üste koyduğunuzda Amerika hurda açısından Türkiye için çok önemli ama mamul ihracatı açısından çok da böyle acayip bir önemli bir market, Türkiye'nin olmazsa olmaz bir marketi değil. Biz burada tabii ben olayı sadece hurda anlamında değerlendirdiğim için söylüyorum. Amerika'daki olaylar maalesef Türkiye'deki demir çelik piyasalarını olumsuz yönde etkileyecek, ama ne kadar sürecek bu iş? Çünkü şöyle bir gerçek var. Biraz önce aslında benim değinmek istediğim birkaç konuya Cem Bey değindi. Amerika mesela Meksika'ya ve Kanada'ya %25 vergi uyguluyor ya da uygulayacağını ilan etti. Hatta bugünden itibaren olacakmış ve Kanada Başbakanı o da bugünden itibaren o da %25 vergi koyacağını söyledi. Meksika'da ise bir durup bakalım görelim havası var. Yani neticede bu iki ülkede Amerika'nın en büyük komşuları, en kuzeyde ve güneydeki komşuları kendi alanlarında bir şeyler yapacak. Bu da Amerika'daki demir çelik üreticilerini ya da hurda ihracatçılarını belli konularda tedbir almaya itecektir. Onu da gelecek günlerde göreceğiz. Çok teşekkür ederiz Osman Bey. Sağ olun. Çok güzel bir özet oldu. Mr. White,